Yine Smart Money konsept içerisinde yer alan Price Action eğitimimizin yeni bölümünde önemli ve kritik konulardan birisi olan emir bloklarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Emir blokları gerçekten önemli bir konu çünkü bunu iyi anlayıp daha sonrasında mitigation bloklara ve birçok breaker blok çeşitlerine geçeceğiz. Bu videoyu iyi anlamanız için tabii ki bu eğitim setinin bir önceki videosu olan Market Structure Break videosunu kesinlikle ve kesinlikle iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü onu bulduktan sonra emir bloğu arayacağız. Şimdi burada hazır görsellerle iş yapmak istemedim. Çünkü önemli bir konu. Kendim size göstermek istedim. Öncelikle nizami bir yükseliş ya da düşüş arayacağız. Şimdi nizami yükselişimi çiziyorum. Dipler ve tepeler daha yukarıda olacak şekilde bir yükseliş olacak. En nihayetinde bu yapılar bozulduktan sonra arayacağız. Şimdi bir de nizami düşüş çizerim hemen yanına. Bu da düzgün bir şekilde diplerin ve tepelerin aşağı ilerlediği bir düşüş olsun. Aklınıza şu soru takılabilir. Diyebilirsiniz ki iyi de zaten yükseliş ya da düşüş dediğimiz şey bu değil mi? Başka nasıl bir yükseliş olabilir? Arkadaşlar biliyorsunuz fiyatlar yükselmeye devam ederken yapının diplerin ve tepelerin yükseleceği şekilde olmadığı bazı paternler var. Nasıl? Mesela yükseldi dip tepe, daha yukarıda dip, daha yukarıda tepe ve daha aşağıda dip. Yani bu şekilde genişleyerek ilerleyen yapılar var. Zaten bu klasik teknik analizde megafon formasyonu olarak da geçer. Biz bu şekilde bir fiyat yükselişi istemiyoruz ya da düşüşü. Bizim istediğimiz şey tam olarak aşağıda çizdiğim yukarı veya aşağı nizami düşüşler. Şimdi burada bu yükselişi gözlemledikten sonra arayacağım şey normalde daha yukarıda bir dipken eğer ki daha aşağıda bir diple karşılaşıyorsam yani yükselişin nizami son dibine bir yatay çektiğim zaman bu yataya değiliyor veya aşağı kırılıyorsa diyorum ki işte bu yatayımın adı artık Market Structure Break noktası. Yani market yapısının dönüştüğü yer. MSB yerine MSS yani Market Structure Shift ya da Change of Character yani karakter değişimi olarak da isimlendirme yapılabiliyor. Bunu gözlemledikten sonra MSB kırılımının hemen öncesindeki bariz tepeye yani bu yükselişin son uygun tepesine gidiyoruz ve bu tepede son alıcılı mumu işaretliyoruz. İğneler de dahil arkadaşlar. Videoları görüyorum. Kimisi gövdenin üstüyle iğnenin altına almış, kimisi tam tersini yapmış, kimisi gövdeye almış. Hayır, bütün mumun iğnesiyle birlikte tamamı alınacak ve buraya bir yatay çizilecek dikdörtgen şeklinde. Şimdi bunu çizdiğiniz zaman aslında bir emir bloğu bulmuş oluyorsunuz. Ne demek? Piyasanın artık buradan short yönlü bir harekete geçtiği ve bu noktada satıcıların güçlü olduğu bir alan belirlemiş oluyorsunuz. Akabinde fiyatlar tekrar buraya geldiği zaman ucuna veya içine iğnesiyle veya gövdesiyle bir temas yaptığında satıcıların güçlü olduğunu varsayarak elbette ekstra emarelerle bir short işlem denemesi yapabiliyorsunuz. Bu emir bloğu için ve akabinde fiyatın aşağı gittiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi bunun bir de ters yönlüsünü çizelim hemen. Fiyatlar nizami bir şekilde düşüş yapıyor. Yani dipler ve tepeler düşerek ilerliyor. Bir noktada daha düşük bir dip yani lower low seviyesinden sonra daha düşük bir tepe beklerken daha yukarıda bir tepe ile karşılaşıyorsak artık bizim için bu düşüşteki son nizami tepenin yatayı yukarı kırıldığı için market structure break noktası oluşuyor ve fiyatın artık belki de daha aşağı düşmeyeceğini düşünmeye başlıyoruz. Bu kırılımı gözlemledikten sonra MSB'den önceki düşüşün son uygun dibinde son satıcılı mumu iğneleriyle birlikte işaretliyoruz ve burası da bizim için bir emir bloğu olmuş oluyor. Yani bu noktadan itibaren alıcılar bir long işlem açtı ve fiyat alıcılar sayesinde yukarı gitti. Akabinde bu fiyat dönüp dolaşıp buraya geldiğinde elbette ekstra emarelerle tekrar alıcıların satıcılardan güçlü geleceğini varsayıp fiyatın tekrar yukarı gideceğini öngörebiliyoruz. Şimdi örnekler üzerinde bir bakalım. Bu ekranları elbette not alın veya ekran görüntüsü alın. Önemli. Periyodunuz hiç önemli değil. Herhangi bir periyotta bulabilirsiniz. Ben şu anda 2 saat periyotta bir yükseliş gördüm. Hatta çok bir bacağı da yok. Yani burada nereden baksanız toplasanız 3 etkiden oluşan bir yükseliş ama dikkat edeceğim şey dip ve tepe noktaları sürekli yükselerek ilerliyor ve burada artık daha aşağıda bir dip yapıyor. Halbuki benim beklentim
daha yukarıda bir dip ile yükselmesiydi. Peki bu yükselişin son uygun dibi olan son higher low noktasına bir yatay çiziyorum ve burası aşağı kırıldığı için bunun adı zaten artık MSB, hatta bu sefer de MSS yazalım. Yani Market Structure Shift dediğimiz nokta oluşuyor. Şimdi bu oluşumun hemen öncesindeki bariz tepe, yani aynı zamanda yükselişin en uygun son tepesinde, silelim bunu, alıcılı mumun tamamını kapsayacak şekilde bir yatay çiziyorum. Tamamını, iğneler dahil. Ve fiyatın tekrar MSB ya da MSS noktasından buraya geldiğinde satıcıların güçlü olacağı sebebiyle aşağı doğru tepki almasını bekleyeceğim. Ve gözlemlediğim gibi tekrar buraya geldiğinde aşağı doğru fiyatlar düşmüş oldu. Yani alıcılar güçsüz gelmiş oldu. Bu örnekte yine aynı periyotta yükselen dip ve tepeler gözlemliyorum. Bakın buradan dip tepe dip tepe hep yükselerek ilerliyor. Burayı da alabiliriz. Burayı da aldık ve en tepeden itibaren bir düşüş geliyor ve bu düşüş bir önceki dibimizi bozan bir düşüş oluyor. Zaten ben bu son dibe bir yatay attığımda bakın burası aşağı kırıldığı için bunun adı ne oldu? MSB oldu. Bu MSB noktasını gözlemlediğimde hemen önceki bariz tepeye çıkıyorum. Şunu silelim. Dikdörtgenimizi seçelim ve bu bariz tepedeki son alıcılı muma bir yatay çiziyorum. Mıknatısla çiziyorum ki hata oluşmasın. Şunun da tepesini tam alalım. Evet. Şimdi fiyatın MSB'den sonra tekrar buraya değmesini bekliyorum veya içine girmesini bekliyorum. Buraya değdiği zaman gördüğünüz gibi tekrar aşağı yönlü işlem almış. Emir bloklarında şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Fiyat buraya değdikten sonra tekrar ikinci gelişinde aynı emir bloğunu kullanmak, özellikle tek başına kullanmak yeterli değildir arkadaşlar. Çünkü bu zaten burada temasını görüp satıcılar tarafından aşağı ittirilen bir fiyata sahip. Akabinde tekrar geldiğinde burası emir bloğuydu, tekrar short bir işlem deneyeyim demek tek başına yeterli değil. Ekstra emarelerle elbette desteklenebilir ama sadece buna bakarak ikinci temaslar veya içine girişlerde işlem almak doğru olmayacaktır. Şimdi burada düşüş emir bloğunu gözlemleyelim. Yükselişte de var ve çalışmış, kontrol edin siz. Ben düşüşe bakacağım. Burada gözlemlediğim fiyat bakın nizami bir şekilde düşüş yapıyor. Yani tepe, dip, hatta şu mıknatısı kapayalım. Tepe, dip, tepe, dip, tepe, çok güzel bir düşen dip ve tepelere sahibiz. Dip ve akabinde artık burada bir kırılım gerçekleşti. Yani hemen son uygun tepeme bir yatay çizdiğimde bir market structure break noktası gözlemledim. O zaman bu noktadan önceki son satıcılı mumu, dipte olduğumuz için dip ve tepesiyle işaretliyorum ve fiyatın tekrar buraya gelmesini gözlemleyeceğim. Daha sonrasında bakalım nasıl bir tepki almış ya da almış mı? Gördüğünüz gibi fiyat buraya iğnesiyle değmiş ve ciddi anlamda yukarı yönlü bir tepki almış. Yani alıcılar satıcılardan güçlü kalmış bu noktada. Artık ilk temasım gerçekleştikten sonra diğer temasları kontrol etmiyorum tek başına en azından. Burada şimdi fiyatlar nizami bir şekilde düşüşünü yapıyor. Daha düşük dip ve tepelerden oluşarak ve artık bir dip, bir tepe burada bakın. Yine bir dip noktası var. Bu dip noktasından sonra ben daha aşağıda bir tepe bekleyecekken kırdı, geçti. Yani benim son uygun tepemin yatayı fiyatlar tarafından kırıldı ve bir MSB noktası elde etmiş oldum. O zaman son satıcılı muma geliyorum. Burası benim için önemli. Bu MSB'nin öncesindeki bariz dibin son satıcılı mumu olmalı ve bunu tamamını kapsayacak şekilde alıyorum. Fiyatın tekrar buraya girmesini bekleyeceğim. Günlükteyim. Bakın girmiş, iğnesiyle bir ihlal var. Panik yaratmış ama akabinde yukarı yönlü bir gidişat gerçekleştirmiş bu örneğimizde. Gördüğünüz gibi emir blokları pek çok periyotta gözlemlenebiliyor. Farklı coinlerde gözlemlenebiliyor. Önemli olan doğru emir bloğunu bulmak. Tabii ki biz bunun üstüne katarak gideceğiz. Mitigation bloklar, breaker bloklar, bunları da inceleyeceğiz. Ve bütün price action'larımız tamamlandığında ekstra emarelerle güçlendirme de yapacağız. Olabildiğince doğru yerlerde aramamız gerekiyor ve bulmak için çabalamayacağız. Yani tahtacı bize elini açacak arkadaşlar. O yüzden gözünüze batan bariz emir bloklarını bulmanızda fayda var ki daha güzel çalışsın. Bugünkü videomuzda buraya kadardı. Bir sonraki price action eğitimimizde görüşmek üzere. Kendinize